Bir kadın olarak Avustralya'da yaşamak harika bir şey. Yani ben sanırım kadınlığımı, özgürlüğümü en dolu dolu yaşadığım yer burası. Ben akşam içki içtikten sonra evime tek başıma dönebiliyorum. Eğer benim başıma bir şey gelirse kimse dönüp de neden bu kadın gecenin bir yarısı sokakta tek başına yürüyor demiyor. Neden bu kadın dışarıda tek başına yürüyemiyor? Neden illa birisi ona saldırmak zorunda diyor. Bence sosyal olarak kendinizi güvende hissettiğiniz zaman zaten her şey sizin için erişilebilir oluyor. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. İki Nokta Göçenler YouTube kanalının 7. konusun. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi seninle göç hikayeni konuşacağız. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. 14 yıldır Avustralya'da yaşayan biri olarak sence Avustralya rüya ülke midir? Değil. Bence dünyanın hiçbir yerinde rüya bir ülke yok zaten. Bu tamamen sizin ne istediğinizle alakalı. Belki insanlar şey gibi düşünebilir. Avustralya çok uzak, Yeni Zelanda çok uzak, nüfusları çok az ve çok mutlu yaşıyorlar. Öyle bir şey yok aslında. Belki insanlar şey olarak da düşünebiliyorlar. İşte Norveç, İskandinavya ülkeleri, onlar da çok iyi. Norveç iyi bu arada. Norveç iyidir. Senin bir şeyin var biliyor musun? Değil ama %100 değil. İnsan ne istiyor, ne arıyor ve o ülke ona cevap veriyor mu? Şimdi biz de Melbourne'da seninle daha önce görüşmüştük, tanışmıştık ama hikayeni detaylı olarak bilmiyoruz. O yüzden bazı sorularımız olacak sana göç hikayenle ilgili. 14 yıldır Avustralya'daki deneyimlerinle ilgili. Ama öncesinde de seni biraz tanıyalım. Hiç bilmeyenler de tanısın isterim ki Melbourne'a gelen birçok kişi ya da Avustralya'ya gelen birçok kişi senin videolarını zaten görmüş oluyoruz. Biz de senin birkaç videonu izlemiştik gelmeden önce. Teşekkür Oradan ederim. biliyoruz. Yine de daha detaylı olarak Türkiye'de ne yapıyordun ve Avustralya gelene kadarki süreç içerisinde Senem ne yapıyordu? Bize bunlardan bahseder misin? Tabii öğrencilik hayatı vardı. İlk önce Peri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne tiyatro okudum ben. İstanbul'da. Hep İstanbul'daydım. O dönemde zaten tiyatrolarda da çalışıyorduk biz. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümü. Bir göçmen olarak yani okunabilecek en kötü bölüm. Zor. Elle tutulur hiçbir yanı yok. Sadece 4 yıllık eğitime denk olmasının dışında. Hep ailemin yanındaydım. Sonra mezuniyet geldi çattı. Böyle bir ya ben ne yapacağım, ne edeceğim, pek de mutlu değilim. Yani birkaç tiyatroya girmeye denedim. Olmadı. Almadılar. Bir de düşünüyorum sürekli aklımda bir şeyler var. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yurt dışı zaten sürekli aklımda. İngiltere olur, İrlanda olur, İskoçya olur. Bu dönem mezun olduktan sonraki Hemen dönem. mezuniyetimin hemen ardından Herhangi bir oldu. iş deneyimin oldu mu Türkiye'deyken? Olmadı. Yani yeni bir mezun olarak Türkiye'de birkaç iş arayışın oldu sadece. Evet. Olumlu sonuç alamadın. Peki hangi noktada ben artık Türkiye'de kalamayacağım dediğini hatırlıyor musun? Öyle bir anın var mı? Hep öyleydi zaten. Ben çok da ait hissetmedim kendimi Türkiye'ye. Aman Allah korusun biraz böyle sanatla ilgilen, biraz marjinal kalmanı sağlıyor sanırım. Hep bir şekilde Türkiye'de yaşamayacağımı biliyordum. Tiyatrolarda çalıştım ama istediğim şey olmadı. Yani benim lisedeki arkadaşlarım şu anda Türkiye'de ünlü insanlar. Yani isimlerini versem o senin sınıf arkadaşın mıydı dersin. Onlar bir şekilde yapabildiler ama ben olmadı, yapamadım. Belki de hep ülkeden gideceğimi bildiğim içindi. Avustralya'da biraz öyle kucağıma düştü benim. Avustralya nasıl kucağına düştü? Yani nereden geldi aklına İngiltere'ye, İrlanda'ya bakarken bu kadar uzağa gitmek ki hiç aileden uzak, başka bir şehirde bile yaşamamışken 14.000 kilometre, 15.000 kilometre uzağa gelmek nasıl bir fikir? Neydi motivasyon neydi çok merak ediyorum. Çok güzel soru. Şimdi zaten beni izleyenler de bilirler. Benim öyle uzun uzun anlattığım bir video vardı. Üniversiteden mezun olmuşum. Çok mutsuzum. Ama dışarıdan bakıldığında memur aileden geliyorsun. Eğitimini tamamlamışsın. Aç değilsin, açıkta değilsin. Daha ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun? Tarzı gözükebilirdi. Ama yok yani hani olmuyor. Yapamıyorum gerçekten. Ve o sırada benim dönemimi, benim yaşıtlarımın da çok iyi bileceği Couchsurfing vardı ve Couchsurfing'de insanlar gelip bizde kalıyordu. Almanya'dan gelen insanların kaldığı, İngiltere'den şuradan buradan insanların kaldığı bir eve döndü bizim evimiz. Sürekli biri geliyordu yani. Ben o ara Avustralyalı bir iki kişiyle tanıştım. Ya niye Avustralya'yı düşünmüyorsun dediler bana.
Aslında çok ilginç, doğru. Neden düşünmüyorum? Ve sonra turist olarak gelen bir Avustralyalıyla tanıştım ve ben aşık oldum. Aşık olunca ben dedim ki okey, bir Avustralya'ya bir gidip bakayım. Ve ben 2009 yılında ilk turist olarak Melbourne'a geldim. Bir 3 ay kadar kaldım ve dedim ki burası şahane. Çok büyük umutlarla Sydney'e gittim. Hiç beğenmedim. Sonra baktım kurlara, yani bir Avustralya doları neredeyse bir Türk lirasıydı. 2009 mu 2010? 2009. Belki hani 10 sent bir şey oynuyordur ya da 10 kuruş. Tabii ben bu fikrimi aileme açtığımda biraz böyle tabii evet Avustralya olur dediler. Pek inanmadılar. Daha sonra ben okul fiyatı bu, kurlar böyle deyince bir saniye ya bunu yapılır, biz yapabiliriz bunu ya. Çünkü yani pound'dan Evet. Avustralya dolarına gidince ve okula hani ailenizin ödemesini istediğiniz zaman şimdi iyi bir doneyle gelmeniz lazım. 3 ay Melbourne'da kaldıktan sonra Geri döndüm. tekrar Türkiye'ye döndün Evet. ve orada eğitim amacıyla Avustralya'ya göç etmeye karar verdin. Evet. Hangi vize türüyle geldin ve onun şartları neydi? Bir eğitim ajansıyla görüştüm. Hangi okulları tercih ettiğimi söyledim. Hem dil okulu istiyordum hem de yüksek lisans istiyordum paket olarak. 2 okula başvuru yaptım. İkisinden de onay aldım. Sonra birini seçtim. Öğrenci vizesiyle geldim. Yüksek lisans öğrencisi için 2010 Ocak ayında Avustralya'ya ayak bastım. Gelmeden önce biraz İngilizce biliyorum dedin. Çünkü zaten Couchsurfing'den misafirler ağırlıyordun. O İngilizceyi nerede öğrenmiştin? Bildiğin kadarıyla Türkiye'de yaşarken. Bir de buraya geldikten sonraki dil öğrenme sürecinden bir kısa bahsedebilir misin? Temeli zaten özel okulda oluşturmuştum. Özel lisede okuyunca biraz İngilizceyi yapıyorlar orada. Veriyorlar. Yabancı arkadaşlar edinmem. Bunun da çok büyük bir etkendi. Orada güzel bir temel vardı. Onun üstüne çıkmam gerekiyordu. Yani Avustralya'ya taşınınca dil okuluna gittim ve haliyle o çok böyle yoğun bir dil okuluydu ama akademik olarak. Ben geldiğimden beri sadece Avustralyalı ev arkadaşlarımız oluyordu. Şöyleydi ki ben okulda sürekli İngilizce konuşuyordum. Sadece ara ara tanıştığım Türk öğrencilerle öğle yemeğinde Türkçe konuşuyordum. Akşam eve geliyordum, İngilizce konuşuyordum. Sadece okula git, ondan sonra her gün Türkçe konuşayım da bu iş olmazdı zaten. Benim İngilizcemi bu seviyeye getiren buydu. Okul artı gündelik olarak Avustralya'da Avustralyalılarla beraber yaşamaktı. Burada ne tür bir eğitim aldın? Dil eğitiminden sonra bir de master yaptın. Türkiye'de tiyatro okumuştun. Burada hangi alanda master yaptın? Ben burada aslında drama öğretmeni olmak istiyordum ve La Trobe'a yazılmıştım. La Trobe'dan da bana offer, teklif gelmişti. Bize öğrenci olabilirsiniz diye ve Master of Teaching yapacaktım. Çoğunlukla Avustralya araştıran kişilerin aşina olacağı gibi Avustralya'da genelde 1-2 hafta içinde bütün kurallar değişir. Her şey sil baştan olur. İlk önce La Trobe Üniversitesi dedi ki ya sen niye Master of Teaching okuyorsun? Bizim bu yıl öyle bir bölümümüz yok dediler. Ben de dedim ki bana nasıl o zaman offer letter verdiniz? Vallahi bilmiyoruz dediler. Ajansımı aradım. Böyle bir durum var, siz biliyor musunuz? Yok bizden değil, okulla git konuş. Okula gidiyorum. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Agency ile konuş. Zaten hani işte öğretmenlik bölümleri international öğrencilere kapatıldı. Uluslararası öğrencilere kapatıldı. Liste yenilendi. Ona registration geldi. IELTS'ten 8 alman lazım falan. Ve ben böyle ne yapacağımı bilemiyorum. O zamanki arkadaşım avukattı. Olanları anlattım. Kız böyle bir durdu. Plan yapıyoruz dedi. Sana eğer dedi master okulunu okuduysan, mektup geldiyse ve sana vize geldiyse o zaman senin ödediğin para nerede? Neden o para sana iade edilmedi? Sonra dedi ki gidiyoruz. Ben büyük bir çoğunluk konuşmayı yapacağım. Sen sus dedi. Mazlum görün. Tamam dedim, mazlum görünürüm, hiç sorun yok. Girdik odaya. Bu kızın parası nerede? Bu kızın parası iade edilmediyse bunun bir suç olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca benim gazetelerde tanıdıklarım var. Ben La Trobe'u uluslararası öğrencileri istismar ediyor diye medyada sürüm sürdüreceğim dedi. Ve bu La Trobe için çok büyük bir şey. Kaldıramaz o prestij. Ben yine Master of Teaching okuyamadım. Beni alelacele bir yere yerleştirdiler. İngilizce öğretmenliği, hem param yanmasın hem vizem yanmasın diye. Ve ben çok yoktan yere İngilizce öğretmenliği okudum. Bu ilk okulumdu. Bu bir. Oradan, çok kötü bir saniye. Diploma okuduktan sonra ben diplomayı sevmedim, certificate okuyacağım deyip düşüremiyorsunuz. Hep bir üstüne gitmeniz gerekiyor. O yıl o zaman öyle bir şey yoktu. Yani master öğrencileri çatır çatır teyiflerde, diplomalarda okuyabiliyordu ve ben de onu yaptım. Kreş öğretmenliği
okudum. Ama kreş öğretmenliği okurken de ben bir yandan gönüllü çalışıyordum zaten. Mülteci ailelerle çalışıyordum ve orada dedim ki bu iş çok iyi ya. Ve ben sonra dedim ki bu kreş öğretmenliği pek bana göre değil, olmayacak. O zaman ben Community Services okuyayım dedim. Böylece daha çok social worker olabileceğim bir iş yaparım gibi düşünmüştüm ve onu okudum. Bak o sondu. Bir şey söyleyeceğim. Bütün videoyu senin eğitim sürecine ayırabiliriz. Evet, tam bittiyse bir durduruyorum 10 saniye. Yani pardon kesiyorum ama yani 14 yıl nasıl geçecek? Şimdi onu anlatacağım yani. Şimdi göçmenlerle çalışıyordun orada. Aynı zamanda anaokulu öğretmenliğine geçmiştin. Yok, anaokulu öğretmenliğini okudum ben. Ben kreş öğretmenliği yaparak yani okul harcımı falan çıkardım. Burada yaptın kreş öğretmenliği. Yaptım. O bambaşka bir şeydi benim için. Yani çocuklarla çalışmak çok hoşuma gitmişti, genç insanlarla, ama mülteci olan insanlarla çalışmak çok daha ayrı hoşuma gitmişti. O alanda mı eğitim aldın? O alana geçebilmek için işte Community Services okudum ben. Yani şöyle bir sorun vardı. Eğitimden sonra iş bulma sürecin nasıldı diye, ama senin zaten her eğitimden sonra bir iş bulma sürecin var. Ama aslında bunu şey diye anlatabilir miyiz? İlk geldiğinde öğrencilik zamandan başlayarak hangi işleri yaptın? Çünkü Türkiye'de tiyatro okumuştun ve muhtemelen alanın çok dışında burada ilk işlerin oldu. En baştan başlayalım. Şimdi bir saniye. Geri döndüm. Sabah kafede çalışıyordum. Öğlen okula gidiyordum. Biraz işte birkaç seans okula katılıyordum. Öğleden sonra kebapçıya gidiyordum. Kebapçıda çalışıyordum birkaç saat. Kebapçıdan sonra okulda arkadaşlarımla buluşup ders çalışıyordum. Ve akşam 6'dan 7'den itibaren de bir nargile kafede çalışıyordum. Benim uyumak için zamanım yoktu. Uyurken diyordum ki ben para kaybediyorum. Bu böyle olmaz. En üzüldüğüm tecrübeler genelde Türk patronlarımla olmuştu ne yazık ki. Türk öğrenciysen o zaman işte 10 dolara 12 dolara bir çalış, bir bakalım sen nasılsın. Hani 12 dolar da verilmezdi artık. Eyvallah dedik. Beni daha iyi işlere getiren şey aslında staj yapmak oldu. Kreş öğretmenliğinde staj yapmaya başladım. Gerçekten kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Kendi şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Sen abi sen çok şanslıymışsın. Dedim ben şanslı değildim. Bana bunu söylemeyin. Ben çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım. Kreşte staj yaptın. Sonra orada çalışmaya mı başladın? Evet ama ben canımı dişime takarak çalışmıştım. Staj zamanı geldi, staja girdim. Staja girince benim o 3 tane işi bırakmam gerekti. Çünkü staj sabahtan akşama kadardı. Ben stajımı yapıyordum. Ben oradan çıkıp temizliğe gidiyordum. Ve ben akşamları ofis temizliyordum. Avustralya Post'un şehirdeki ofislerini ben temizliyordum. Ve stajdan sonra da onlarla çalışmak istediğimi söyledim. İlk önce casual başla dediler. Daha sonra benim şansıma çok da uzun sürmedi. Bak bu şansımadır işte. 2 ay sonra falan öğretmenlerden biri istifa etti. O yarı zamanlı çalışıyordu. Onun yerine beni aldılar. Ve ben yarı zamanlı kreş öğretmenliği yapmaya başladım. Onun dışında başka işlerde de çalışıyordun. Çalışıyor muydun kreş öğretmenliği yaparken? Kreş öğretmenliği yarı zamanlıya geçtiğim zaman diğer işleri bıraktım. Kreşte yarı zamanlı çalışırken community services okudun. Evet. Peki o bittikten sonra o alanda bir iş hemen bulabildin mi? Staj sayesinde oldu. Onun da staj yapmam gerekiyordu. Değişik programlarda çalışmamız gerekiyordu. İşte Carlton'da kreşte çalışıyorum. Epping'de stajım var. City'de okul falan. Yani şöyle diyeyim. Bir aşağı doğru şehre gidiyorum. Bir şehirdeyim. Bir de en yukarı doğru çıkıyorum. Ölmüştüm yani. Sürekli trenlerde uyuyordum artık böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Trenlerde ders çalışmalar. O staj bitince tekrar dedim ben burada çalışmak istiyorum. Ve onlar da dediler ki biz de zaten düşünüyorduk seni hangi programa verebiliriz diye. Süper. Hala devam ediyorum. Aynı yerde değilim. Oradaki iş tecrübemle çok daha iyi bir yere geçme şansım oldu ve 6 yıldır hala aynı yerde çalışıyorum. Ne yapıyorsun şu an sen? Başka sorulara geçebilecek miyiz? Çok samimi soruyorum. Çünkü anlatmamı istiyorsan anlatacağım. Şu an çünkü ne yaptığını çok merak ediyorum. Şu an hangi işte çalıştığını merak ediyorum. Adli vakalara bakıyoruz. Not for profit organization. Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen. Bir dakika oradan başlayalım. Bize para yağdırıyorlar. Diyorlar ki benim adalet sistemim giderek yavaşlıyor. Disability Justice altında akli dengesi pek yerinde olmayan, zihinsel engelli ama bir şekilde ne yazık ki suça karışmış insanlarla İnsanları topluma yeniden kazandırmak için mi evet, uğraşıyorsunuz? onun için bizim değişik programlarımız var. Ve değişik seviyedeki insanlar için ben artık en kompleks davaların bakıldığı departmanda grup lideri, müdür olarak çalışıyorum. Bu anlattığın süreç yani 6 yıldır eğer orada çalışıyorsan
8 yıllık bir süreci özet geçtin şu an. Yani varsa duymak istiyorum. Sormaya da korkuyorum. Başka bir eğitim oldu mu? Oldu. Peki ondan da kısaca bahsetmek istersen. Bak ama onun tadı daha başkaydı. Peki. Kalıcı oturum iznimi aldığım zamanı geldi, vatandaşlığımı aldım. Vatandaşlığımı aldığım gibi devlet tarafından okutulma hakkım oldu benim. Göçmenlik hukuku okumak istiyorum. Benim param yok. HEKS'e başvurdum. Kredi gibi. Kredi. Dedim benim için sen bu krediyi öde. Ben zamanı gelince sana öderim dedim. Okul parası ödemeden hemen okula başladım. Victoria Üniversitesi'nde göçmenlik hukuku okudum. Çünkü ben vize danışmanı olmak istedim. Şu an peki bunları tamamladın. Hepsini tamamladım. Alnımın teriyle o bölümü bitirdim. Kayıtlı bir göçmen ajansı oldum. Yapıyor musun bu işi şu an? Şu anda şöyle yapıyorum. İnsanlara biraz yol göstererek yapıyorum. Kendi şirketimi açmak için de hazırlıklarım var. Birkaç şeyimi yaptım. Çok ufak şeyler kaldı. Bir sorun çıkmazsa artık kendi ofisimle beraber yola devam edeceğim. Kolay gelsin. Arada hızlı geçtin. Başarılar bu arada. Teşekkürler. Arada hızlı geçtin ama Victoria'da oturum izni almak kolay olabilir belki. Fakat vatandaşlık daha zor diyebiliyoruz. Güney Avustralya'da daha kolay PR ve vatandaşlığa giden yol. Burada daha zor diyebiliyoruz. Doğru. Bir tık daha zor. Kaç evet. yılda bunu başarabildin? Hem PR'ı hem de vatandaşlığı. Bir dönemki erkek arkadaşım üzerinden başvurdum. Çünkü onun sponsor olması için gereken koşullar zaten vardı. Yani bunda kötü olan hiçbir şey yok. Erkek arkadaşın sponsor Evet, oldu. erkek arkadaşım bana sponsor oldu ve ben partner vizesi üzerinden PR'ımı almış oldum. Zaten PR'da da 12 ay geçtikten sonra vatandaşlıktı. Kaç yılda O şekilde. eriştin buna? 2010'dan beri olan zamanı zaten saydırdım. Minimum 4 yıl Avustralya'da yaşamanız Evet. gerekiyor. Bunun 12 ayı PR'da olması gerekiyor. Melbourne'a geldin. Türkiye'den ilk geldiğin şehir Melbourne'dı senin ve burada 14 yıl boyunca da kaldın aslında. Avustralya'ya ilk geldiğinde Türkiye'deki hayatına kıyasla seni en çok şaşırtan şey neydi? Yani bu sorunun özeti, ilk kültürel şokların neydi? Kişisel alan, saygı ve insanların sizi izliyor ya da süzüyor olmaması. Dışarı çıkıp üçüncü bir göz olarak ülkeye baktığınızda öyle. Bizde çok fazla insanları süzüyoruz, bakıyoruz, kesiyoruz ve biraz da yargılıyoruz. Kendi normlarımıza uymadığı zaman marjinalleştiriyoruz ve kesinlikle insanların kişisel özgürlüklerine, tercihlerine saygı göstermiyoruz. Burada öyle değil. Peki yurt dışında yaşamanın bu kadar uzun yıl yaşadığın için belki bize güzel özetleyebilirsin. Bu saydığın şeyler dışında avantajları ve dezavantajları. Dünya vatandaşı oluyorsunuz. Hoşgörüne biliyorsunuz. Farklılıklara saygı göstermek ne demekmiş onu anlıyorsunuz. Çok kültürlü bir ülkede yaşamanın ne kadar harika bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani müthiş bir zenginlik ya. Bir gökkuşağının içinde yaşıyorsun. Müthiş bir güzellik. Değişik kültürler bilmek o kadar heyecanlandırıcı bir şey ki. Şimdi ben biliyorum bunlar çok klişe geliyor ama insanlar yaşamadan gerçekten anlamıyor. Çünkü normalde o insanları görmek için Güney Amerika'ya, Uzak Doğu'ya gitmen gerekiyor. Aslında onlar kültürlerini buraya getirmişler ve burada Evine bir davet ediyor seni. evet, Çat. evet o kültürle tanışmış oluyorsun. Kesinlikle. Dezavantajı biraz gaddarlaşıyoruz. Yeni birisiyle tanıştığım zaman mesela bunu yaptığımı fark etmemiştim. Yeni anlamaya başladım. Hemen böyle samimi olmuyorum artık. Eskiden oluyordun. Eskiden oluyordum. Bir bakıyordum ki hayatımı anlatıyormuşum ya. Ne yapıyorsun kızım? Bir dur yani. Şimdi sadece benim istediğim kadarını bilmeni istiyorum. Ve her durumda da öncelik bu arada benim. Çünkü ben tek yaşayan bir insanım. İnsanlar burada sosyal anlamda neler yapabiliyorlar? Sana göre Türkiye'deki sosyal hayatından burada farklı olan şeyler ne? Özgürüz, güvendeyiz. En basitinden şöyle söyleyeyim. Melbourne'da yaşayabileceğiniz en büyük depresyonlardan birisi Allah'ım bu yıl 800 tane festival var. Ben niye sadece 100 tanesine gidebiliyorum? İş yerinde zaten herkes gerçekten sosyal. Yani işten sonra bir içki içelim, şu olsun bu olsun. Ve maddi manevi gücünüz buna yetiyor. Kadın hakları var, hayvan hakları var. Bir kadın olarak Avustralya'da yaşamak harika bir şey. Yani ben sanırım kadınlığımı, özgürlüğümü en dolu dolu yaşadığım yer burası. Ben akşam içki içtikten sonra evime tek başıma dönebiliyorum. Eğer benim başıma bir şey gelirse kimse dönüp de neden bu kadın gecenin bir yarısı sokakta tek başına yürüyor demiyor. Neden bu kadın dışarıda tek başına yürüyemiyor? Neden illa birisi ona saldırmak zorunda diyor. Bence
sosyal olarak kendinizi güvende hissettiğiniz zaman zaten her şey sizin için erişilebilir oluyor. Türkiye'deki senemi düşünürsek oradaki kadınlık algınla buradaki kadınlık algın arasında nasıl bir fark var? Türkiye'deki Senem kendini baskılardı. Az baskılamaya çalışırdım. İşte kırmızı saçlarım olsun çok severdim. Pembe saçlarım olsun çok severdim ve sürekli duvar örmek zorunda kalırdım insanlar. Çünkü öyle saç mı olur? Saçmalama. Bakarlardı. Yolda laf atarlardı. Elbise giymek isterdim. Orası açık mı? Burası açık mı? Şusu var mı? Busu var mı diye. Ya da akşam yürürken annemi arardım. Bak geliyorum, yürüyorum, eve gelene kadar lütfen telefonu kapama diye. Buradaki Senem saçını istediği gibi yapıyor, istediği elbiseyi giyiyor, istediği saat çıkıyor, istediği saat geri dönüyor. Akşam yolda yürürken birisini aramıyor. Bir kadın için göç etmekle ilgili en önemli nedenlerden biri bu diyebilir misin? Kesinlikle. Çok değerli şeyler söyledin Avustralya ile ilgili. Ben de sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir gün Avustralya'dan vazgeçebilir misin? Veya neden vazgeçemezsin? Avustralya'dan vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Vazgeçersem köpeklerimi götürebileceğim bir ülke için olmalı. Gidersem geri gelebileceğim. Daha önce başka bir yurt dışı görmüş Türkler, eğer daha önceki gittikleri ülkeyi sevmedilerse Avustralya'yı çok seviyorlar. Eğer daha önce gittikleri ülkeyi çok sevdilerse Avustralya'yı sevmiyorlar. Bilmiyorum, ben Avustralya'yı pek kolay bırakabileceğimi zannetmiyorum ama büyük de konuşmak istemem. Daha iyi bir yerden bir teklif gelir, bir şey olur. Köpeklerimi götürebilirim, niye olmasın? Vazgeçemeyeceğim dedin Avustralya'dan eğer büyük bir teklif gelmezse. Bunca sene sonra kendini buraya ait hissediyor musun? Eğer hissediyorsan bu ne kadar zaman aldı? Ne zaman buraya aitim diyebildin? Geldim aidim dedim. Gerçekten. Yok öyle olmadı canım. Bir balayı dönemi yaşadık Avustralya'yla. Zaten göçmenliğin biliyorsun psikoloji şeyleri vardır, aşamaları vardır. Ben onu Allah'ım çok şükür tamamladım. Eğer gelip bir yılda aman alışamadım ya da bir yılda çok iyi alıştım ya falan diyorsanız yok, öyle olmayacak. O genelde balayı evresi. Benim adapte olmam daha hızlı oldu. Birkaç yılda adapte oldum, doğru. Herkese diyorum ki 5 yıl. 5 yıl verin. 5 yılın sonunda hala zaten Avustralya sana değilse git yani. Soru neydi? Kendini buraya ait hissediyor musun? Oraya geleceğim. 5 yıldan önce ait hissettim ben. 2009'da ben Uluru'ya gittim. O yolculuğu da arabayla yaptık. Yani 7 gün falan sürdü o yolculuk. O sırada sanırım baya doğasına aşık oldum. Böyle içimden bir ses dedi ki buraya yerleşsem ne kadar güzel olur. İyi arkadaşlıklarım oldu, çok kötü günlerim oldu, pes ettiğim günler oldu, ağlayarak annemi arayıp geri gelmek istediğimi söylediğim günler oldu. Ama ilk o kalp kırıklığına yenilmemişim. Çok uzun zamandan beri kendime ait hissediyorum. Seviyorum Avustralya'yı. Burada karşılaştığın en farklı en farklı kültür neydi senin için? First Nation people. Kesinlikle onlardı. First Nation people'ı açar mısın? First Nation people artık bazı şeylerde değişti. Yani aborjin demek mesela o kadar da nazik bir şey değil artık. First Nation people dedikleri buranın ilk sahipleri. Onlar aslında ilk. Peki biz bunu Türkiye'de hala, ben geçen yıl geldiğim için Türkiye'de hala biz bunu aborjinler olarak biliyoruz. Ama dünyanın çoğu yerinde öyle. Bu yeni gelişen bir Evet, şey. biz bunu Türkiye'de değiştiremeyiz. Böyle bir mücadeleye girmek çok yersiz ama burada aborjin değil, Aboriginal people, bir de vardı, Aboriginal people and Torres Islanders gibi. Evet. Başka birkaç Bir ifade sürü şekli daha aslında. var. Evet. Indigenous da pek sevmezler. Native Australians var. Native Australians gayet iyi. First Nations bizim de son yaptığımız eğitimlerde mesela bunu tercih edersek daha güzel olur bizim için, daha iyi. Herhangi bir aborjinle de çalışabilirsiniz. Kendisi belki o bizim düşündüğümüz stereotip görüntüde değildir ama ataları olabilir. Ve saygı göstermek gerçekten çok önemli. Yani bu ülkede koca bir sorry günü var, yani özür dilendi ve özür dilemek yetmez tabii ki de. En azından yaptıkları katliamla yüzleşen bir ülkeden bahsediyoruz biz. Onların kültürünü öğrenmek benim için gerçekten çok harika bir deneyimdi. Doğayla olan ilişkileri, hayvanlarla olan ilişkileri. Belki sizin de denk geldiğiniz bazı Türk arkadaşlarımız olmuş olabilir. Avustralya'yı eleştirirken şöyle diyorlar: hiç mi bir şey yapmamışlar? Bunun videosunu da yapmıştım. Lütfen bunları söylemeyin, Avustralya'da bunlar çok ayıp diye. Evet. Hiç mi bir şey yapmamışlar? Canım 2 tane taşı üst üste de mi koymamışlar? Ama aborjin kültüründe insan doğaya hükmetmez. Doğa insana sahiptir ve doğaya teşekkür ederler. Doğa varsa biz varız
mülkiyet anlayışı yoktur. Mülkiyet anlayışı olmadığı için de bizim o düşündüğümüz saraylar, şunlar bunlar falan yok yani. Senin kendini buraya hissetmende aborjin kültürünün etkisi var mıydı sence? Bence var. Şu an Türkiye'de seni izleyip Avustralya'ya göç etmeyi düşünenler için ne tavsiye vermek istersin? O duyguyu, o psikolojiyi hayal edebiliyorsun değil mi? Evet. Geçen yıl o durumdaydık biz de. Hiçbir şey kolay olmuyor tabii Yok, ki. kolay olmayacak, evet. Çok zor bir yol onları bekliyor. Yapsınlar, çıksınlar, o yola çıksınlar. O yola çıkarken zaten daha kendini belli etmeye başlıyor. Her zaman şunu derim. İnsanlar göç etmeden önce maddi olarak nasıl hayatta kalacaklarını düşünüyorlar. Avustralya'da aç kalmazsın. Gerçekten çalışırsın, bir yer bulursun, yaparsın. Ama dedim ki o psikolojik ve duygusal yorgunluk. Çoğu insan benim bildiğim Avustralya bu arada hani bizi alamamaktan ya da şeyden terk etmezler. Ben artık daha fazla duygusal olarak dayanamıyorum der ve giderler. Birazcık dayanıklılık tavsiye ediyorum. Bilinmezlik mucizeleri de getiriyor, zorlukları da getiriyor ama zor olan şeyler çok güzel oluyor. Ben PR'ını alıp gelmiş arkadaşlarla da tanıştım. Sadece Türkler için söylemiyorum bu arada. Hiçbir değeri yok onların gözünde. Yani geldik işte yaşıyoruz ya burada diyorlar ama duygusal zorluklara göğüs germiş kişiler benim gibiler PR'larını, vatandaşlıklarını aldılar mı o kadar değerli oluyor ki ve o kadar tadını çıkarıyorlar ki korkuyla beraber yola çıksınlar derim. 14 yıllık Avustralya deneyimini detaylıca konuşmamız çok mümkün değildi ama elimizden geldiğince özet geçmeye çalıştık. Umarım buraya gelmeyi düşünenlere bir şekilde faydalı olabilir. Çünkü deneyimlerin çok fazla. Göç etmeyi düşünen insanlar için faydalı bilgiler sunduğumuzu düşünüyorum ben. Umarım. Biraz Türkiye ile ilgili, Türkiye ile olan ilişkinle ilgili biraz kırgın, dargın bir ilişkin var gibi hissediyorum Evet. ama onunla ilgili birkaç soru soracağım sana. Öncelikle çok uzaktasın ailenden, sevdiklerinden, arkadaşlarından. Buna artık alışmış olabilirsin ama şu an hala bu konuda zorluk çekiyor musun? Eğer çekiyorsan buna nasıl başa çıkıyorsun? Yok, çekmiyorum. Gerçekten çekmiyorum yani. O zaman şöyle sorayım soruyu. Avustralya'dan uzaklaştığında Çok özlüyorum. bu bir cevaptı. Türkiye'de en çok neleri özlüyorsun? Halen özlediğin bir şeyler var mı? Çocukluğumu, gençliğimi özlüyorum. Onları da buraya almak isterdin. Çok isterdim. Anladım, okey. Gerçekten artık öyle yemeğini, havasını, suyunu falan özlemiyorum. Her zaman derim yani Türkiye benim köklerim, doğru. Türk olmaktan herhangi bir gocunma falan asla yok. En iyi şekilde de temsil ettiğimi düşünüyorum. Ama evet, ülkeye karşı müthiş bir kırgınlığım var. Çok haklısın. Özellikle son olanlardan dolayı böyle artık gitmek de istemiyorum. Farkındayım işte. Tavşan dağa küsmüştü. Dağın haberi yok olayı olduğunun ben farkındayım ama memleketine küsmek gerçekten çok acı. En son gittiğimde yani hani çok özlediğim o yemekleri falan yerken dedim ki kalmamış artık bir şey. En son gittiğimde artık beni buradan çıkarın. Yapamıyorum. Normalde insanlara farklı bir şekilde soruyorum ama sana biraz değiştirip soracağım bu soruyu. Bir gün ne olursa tekrar Türkiye'ye dönmek, Türkiye'de yaşamak istersin. Hayatımda en çok korktuğum şey olursa, ebeveynlerim ölürse. Türkiye'ye dönmek istersin. Evet. Anca sanırım o zaman olur. Çünkü onların anısıyla yaşamak olur. Türkiye gündemini takip ediyor musun sen? Ne yazık ki annem benimle olduğu için evet. Anne seninle burada mı yaşıyor? Yok, hayır, o yılın belirli zamanlarını Avustralya'da, belirli zamanlarını Türkiye'de geçiriyor. Konfor. Türkiye'de olanları tabii ki takip ediyorum. Yani tamamen koptum değil. Oradaki bazı şeyleri görüp çaresiz hissediyorsun. Yardım edemiyor gibi hissediyorsun. Ve bu bazen vicdan azabına da dönebiliyor. Yani ben burada bunu yaşıyorum. Onlar niye bunu yaşıyorlar? Neden onlara bu reva görülüyor diye. Bazen sevinecek şeylerimiz de oluyor. Böyle Çok. bunu söylediğimde herkesten olumsuz yönden cevaplar alıyorum. Anlıyorum da niye olduğunu, neden olduğunu da anlıyorum ama bazen sevinecek şeylerimiz de oluyor. Bir voleybol maçı kazanılıyor. Tabii ki. Ne bileyim, başka spor dallarında başarılar oluyor. Bunları da takip edip burada Türkiye'den gelen güzel haberlerle sevindiğin oluyor mu? Oluyor. O zaman daha çok hissediyorum galiba. Yani o güzel haberler hep ağlatıyor beni. Tabii biraz da böyle müdür kısmında olduğum için o kutlanacak yani. İş yerinde böyle gidip evet şimdi eller havaya Hiç bunu haberleri yok kutlayacağız ama falan. onların. Neyi kutluyoruz biz? O da- Cumhuriyet Bayramı falan mı kutluyorsun Tabii sen ki. burada? Ya her zaman ben İş atarım yerinde. yani herkese maillerini atarım, emojiler atarım, bir şeylerimizi Türk bayrakları havada uçuşur. Peki senin gelecek planların ne?
burada Avustralya'da kalmak mı ya da başka planların var mı? Ne düşünüyorsun? Şu anda başka bir planım yok. Avustralya'da kalmayı planlıyorum. Oradaki gelecek planların ne? Emekli olabilmek. Ve güzel bir emeklilik hayatı yaşamak. Muhtemelen Adelaide'e taşınacağım. Emekliliğim için çok sevdim Bekleriz. şehrinizi. Ya senin hikayenle ilgili eksik bıraktığımız yerler olabilir. İzleyicilerin sormak isteyeceği sorular olabilir. Bununla ilgili gelecek sorularla, videonun altına yazılacak sorularla ilgili yeni bir soru cevap videosu yapmak ister misin birlikte? Çok isterim. Çok isterim. Ama yani hani şöyle bir şey de var senin de gördüğün üzere. Konuşuyorum ben ya. Diyorum, uzun uzun anlatıyorum, konuşuyorum, yazarım da şey de yaparım, sorun yok da. Dinlemek istiyorlarsa anlatayım. Ya da zaten YouTube kanalını tekrar aktif edersen oradan da seni takip edebilirler. Kanalın linkini de bırakacağım. Teşekkür ederim. Planlarımdan biri de bu. Kendimde o duygusal gücü ve motivasyonu bulabilirsem ben de YouTube'a geri dönmek istiyorum. Sizin gibi güzel insanlarla tanıştım mesela. O çok hoşuma gidiyor. Bir sürü şey değişti Avustralya'da. Onları paylaşmak istiyorum. Ve birilerine az da olsa yardım edebiliyorsam ne mutlu bana. Çok güzel. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Avustralya çok güzel. Ek olarak. Ek olarak. Avustralya çok güzel ya. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna geldik ama önceki bölümlerden bir ritüelimiz var. Belki görmüşsündür bilmiyorum. Evet. Kamerayı kapatıp gelip seni öpüyoruz. Hadi bakalım. Olur. Tabii Çok ki. teşekkürler katıldığın için. Ben Sana. çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Yani eğer hiç Türkiye'den çıkmamış olsaydım sanırım bir süre daha sanatçı olmayı denerdim, tiyatrolarda çalışmayı, ama eğer başaramasaydım ve daha başka işler yapmak zorunda kalsaydım sanırım daha mutsuz ve daha hırçın bir Senem olurdum diye düşünüyorum. Avustralya'daki Senem daha güzel, daha holistik yaşıyor. İşiyle özel hayatı arasında harika bir dengesi var. Onu olduğu için bence buradaki Senem her ne kadar stresli olsa da biraz daha pamuk pamuk yaşıyor. Hırçın değil, kızgın değil, daha şükreden, elindekilerin değerini daha iyi bilen bir Senem.